Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomiyi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak genel bir piyasa yorumumu yapacağım ve arkasından ons altın ve gram altınla ilgili teknik analizlerimi gerçekleştireceğim. Arkadaşlar, kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve aşağıya yorumlarınızı bırakmayı lütfen unutmayalım. Bugün gözler Avrupa Merkez Bankası'nda. Borsa İstanbul Yüz Endeksi dün %0,67'lik yükseliş ile 1519 seviyesinden kapatırken işlem hacmi 24 milyar Türk lirasında gerçekleşti. Dün güne düşüşle başlayıp gün içi 1503 seviyesini test eden endeks daha sonra toparlanarak en yüksek seviyesine yakın bir noktadan kapatırken yurt dışı piyasalara baktığımızda ise Amerika Birleşik Devletleri'nde Dow Jones Endeksi, S&P 500 ve teknoloji borsası olan Nasdaq hisselerinde de karışık bir seyir hakimdi. Avrupa borsalarında da negatif seyir görülürken Asya piyasalarının ilk işlem gününde ise satıcılı bir seyir hakimdi. Bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız nedeniyle yurt içi piyasalarda işlemler yarım gün gerçekleşecek. Deutsche Bank, Orta Doğu ve Doğu Avrupa Araştırma Müdürü Christian, sene sonu dolar Türk lirası tahminini 9.75-9.80 Türk lirası olduğunu ve bu sene içerisinde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın 100 baz puanlık bir faiz indirimi daha beklediklerini belirtirken, Christian, yıl sonu kur tahminini 25 Ekim'de gördüğü 9,85 Türk lirası olan zirve seviyesinin altında tutmasına dikkat çektim. Ayrıca Türkiye'nin konumu dolayısıyla dünyada yaşanılan tedarik sorunlarından fayda sağlanabileceğini belirtirken, enerji fiyatlarının daha da artması durumunda Türkiye gibi ülkelerin zorlanabileceğinin de altı çizildi. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu bugün saat 10.30'da 4. enflasyon rapor sunumu çerçevesinde bilgilendirme toplantısı düzenledi. Geçen hafta 200 baz puanlık faiz indirimiyle çekirdek enflasyonun altına gelen politika faizi sonrasında kurda sert yükselişlerin yaşandığını görmüştük. Kavcıoğlu'nun bugün yapacağı konuşmada faiz indiriminin neden yapıldığı, bankanın enflasyonla nasıl mücadele etmeyi planladığına ve sınırlı alan değerlendirmesine yönelik cevapları arayacağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan ziyareti dönüşü uçakta yaptığı açıklamalarda Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden ile büyük ihtimalle Roma'da yapılacak G20 zirvesinde değil, Glasgow'da görüşebileceklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Joe Biden arasındaki gerçekleşecek görüşmede masada çok önemli konular olacak. Bugün gerçekleşecek olan Avrupa Merkez Bankası faiz kararı ve sonrasında Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları da piyasa için günün en önemli konularından biri olacak. Euro bölgesinin uzun vadeli enflasyon beklentilerinin ana piyasa göstergesi olan %2,05 ile 7 yılın en yüksek seviyesine çıkmasına rağmen İngiltere Merkez Bankası'nın aksine Avrupa Merkez Bankası'nın faiz değişikliğine gitmesi beklenmiyor. Kanada Merkez Bankası Başkanı Tiff, liderliğindeki politika yapıcıları ise niteliksel hatta niceliksel gelişme programının sona erdirileceklerini ve devlet tahvil alımlarının durdurulacağını duyurdular. Dün küresel hisse senetleri açıklanan finansal sonuçların tedarik zincirlerindeki aksaklıkları nedeniyle
net bir şekilde ortaya koymasının ardından son günlerdeki yükselişinin durdurulmasıyla rekor zirvelerden geriledi. Bu sabah Amerika Birleşik Devletleri vadelilerine baktığımızda ise hafif artıda hareketlerin oluştuğunu görüyoruz. Asya piyasalarında ise satışların hakim olduğu bir konumda. Şimdi dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak ons altında gün içerisinde dar fiyat bandı oluşsa da yükselişlerin devam ettiğini söyleyebilirim. Bugün büyüme ve haftalık işsizlik maaşına başvuranların sayısı Amerika Birleşik Devletleri'nde açıklanacakken 1795 doların üstünde 200 günlük hareketli ortalama seviyesinin üzerindeki fiyatlamalarında devamı söz konusu olabilir. Ons altına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerin oluşması durumunda 1807 ve 1815 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek olası satış baskılarını görmemiz durumunda ise 1775 ve 1760 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Gram altın tarafında ise gram altında yurt içerisinde para piyasası kurulu tutanakları ve enflasyon raporu yarım gün piyasalar açık olduğu için sırada takip edilecek ve kurda bu gelişmelerin etkisi gram altın için önemli olacağını düşünüyorum. Diğer taraftan 1795 doların üzerindeki fiyatlanan ons altında yükselişin devamı da gelebilir. Gram altına teknik olarak baktığımızda gram altında yukarı yönlü hareketlerin görülmesi durumunda 557 ve 565 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek olası aşağı yönlü hareketlerin oluşması durumunda ise 545 ve 535 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.